Şimdi öncelikle tabii normalde bile Türk ekonomisinin ile ilgili öngörüde bulunmak çok zor. Çünkü çok çalkantılı bir ekonomi. Yani burası bir Amerika, bir İngiltere, bir Almanya, bir Singapur, bir Güney Kore değil. Olmadığı için de tahmin zor. Bir de üstüne üstlük bu tahmin zorluğunun üstüne bir de bir seçim var Türkiye'de. Dolayısıyla o işleri biraz daha çetrefilli hale getiriyor açıkçası. Şimdi öncelikle biz Türkiye ekonomisi dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Kardeşim bizim artılarımız ve eksilerimiz nelerdir? Ha bu arada aranızda meslektaşlarım da olabilir. Her defasında bunu tekrar ediyorum. Bir kez daha tekrar edeyim. Ben olayları basite indirgeyerek anlatıyorum. Bunu özellikle böyle yapıyorum. Çünkü beni dinleyenler arasında konuyla hiçbir alakası olmayan insanlar var. Hatta beni dinleyen 100 kişiden 90'ının konuyla alakası yok. Dolayısıyla onların anlayabileceği bir dilde anlatıyorum. Burada akademik bir sunum yapmıyorum. Burada kendi meslektaşlarımın anlayacağı şekilde konuşmuyorum. O yüzden lütfen bunu da böyle şey yapalım. Ben yine her şeyi bir ilkokul mezununun anlayacağı şekilde anlatacağım. Şimdi Türkiye ekonomisi dediğimiz zaman arkadaşlar ne anlıyoruz biz? Bir kere bir emerging market Türkiye. Yani gelişmekte olan ülke. Hani bir türlü gelişemedi ama gelişmekte olan ülke. Bizim gibi bizim klasmanımızda olan birçok ülke var dünyada. Şimdi peki gelişmekte olan ülke olup da gelişmiş ülke statüsüne geçen var mı? Var. Bir zamanlar Güney Kore gelişmekte olan ülkeydi. Artık gelişmiş bir ekonomi. O yüzden gıpta ile baktığımız, kendi ülkemizin de öyle olmasını istediğimiz bir ekonomi Güney Kore. Bütün rakamlar en azından bizlere bunu söylüyor. Biz akademisyenlere bunu söylüyor. Şimdi peki Türkiye'nin şöyle bir yukarıdan kuş bakışı baktığım zaman artıları nedir kardeşim, eksileri nedir? İlk önce gelin ağzımızın tadı bozulmasın. İlk önce artılardan başlayalım. Türkiye ekonomisinin artıları arkadaşlar yeteri kadar iş gücü var ve genç bir iş gücü var. İkincisi lokasyon inanılmaz iyi. Yani tedarik zincirinde Türkiye çok önemli bir konumda. Sadece tedarik zincirinde değil. Yani konumun iyi olması sadece tedarik zinciri ile alakalı değil. Yahu Avrupa'nın yanı başında Türkiye. Dolayısıyla yani inanılmaz tüketen bir toplumun yanı başında olmamız büyük bir artı. Onun dışında toprakları verimli. Yani eğer isterse tarımda harikalar yaratabilecek bir ülke Türkiye. Eğer isterse tarımda harikalar yaratabilecek bir ülke Türkiye. Ama tabii isterse. Şimdi bunlar aynı zamanda turizm kapasitesi muazzam. Çünkü inanılmaz bir yaz turizmi potansiyeli var. Sadece yaz turizmi mi? Aynı zamanda kültür turizmi. Yani Mardin'e baksanız tek başına inanılmaz bir şehir. Urfa'ya baksanız tek başına inanılmaz bir şehir. Kütahya aynı şekilde vesaire vesaire. Yani Türkiye'nin her tarafından tarih fışkırıyor, bu bir. Sahil şeridi muhteşem, bu iki. Demek ki artıların şöyle bir üstünden geçecek olursak Türkiye'nin artıları genç nüfus, tedarik zincirinde önemli bir noktada olması, Avrupa Birliği'nin yanı başında, tüketen bir toplumun yanı başında olması, lokasyonunun çok iyi olması, son derece verimli topraklarının olması, tarımda mucizeler yaratabilecek kapasitesinin olması, turizmde hem yaz turizminde hem de aynı zamanda kültür turizminde inanılmaz büyük bir kapasitesinin olması. İşte Türkiye'nin artıları bunlar. Peki Türkiye'nin eksileri neler? Ya Türkiye istediği kadar ihracat rekoru kırsın, Türkiye bir türlü dış ticaret açığını kapatamayan bir ülke. Çünkü katma değerli bir ürün üretmeyen bir ülke. Bu kadar net ve açık. Katma değerli ürün üretmiyoruz arkadaşlar. Diyecek hiç mi üretmiyoruz? Ya, üretiyoruz ama yeteri kadar katma değerli ürün üretmiyoruz. Şimdi birinci problemimiz dolayısıyla cari açığımız. İkinci problemimiz enflasyonla mücadelenin olmaması. Yani enflasyonla mücadele ediyoruz dense bile burada samimiyet eksikliği olduğunu düşünüyoruz. Üçüncüsü borç. Eskiden Türkiye'de kamu borcu çok yüksekti. Şu anda özel sektörün borcu çok yüksek. Burada bir problemle karşı karşıyayız. Dördüncüsü Türkiye büyümüyor, şişiyor. Şişmekle büyümek uzaktan bakıldığı zaman benzer şeyler gibi gözükebilir. Ancak değil. Şişmek başka bir şey, büyümek başka bir şey. Dolayısıyla bunlar da Türkiye'nin eksi tarafları. Tabii ekonomide size söylediğim bu eksilerin yönetimsel nedenleri yok mu? Tabii ki de var. Yani yönetimsel nedenlerle alakalı problemlerimiz var. Aynı zamanda Türkiye'de dolarizasyon
Son derece fazla. Aynı zamanda para politikası baştan aşağı yanlış. Bunlar da eksi tarafları. Yani dileğimiz nedir? Dileğimiz artıların devam etmesidir. Eksilerin de değiştirilmesidir. Ama eksiler çok daha adet olarak daha fazla söylediğim gibi. Bir de uzunca süredir devam eden eksiler bunlar.